Gökyüzüne bakıp o sessiz karanlıkta dönen gezegenlerin ne kadar mükemmel bir düzen içinde olduğunu düşündünüz mü? Güneş sistemimiz sadece bir grup dönen kaya ve gaz topundan ibaret değil. O devasa bir kozmik senfoni ve her gezegen bu orkestranın bir üyesi. Güneş sisteminin bu büyüleyici uyumunu nasıl etkileşime girdiğini göreceğiz. Gezegenler sadece dönmekle kalmaz, birbirleriyle sürekli uyum içindedirler. Haydi, bu muhteşem yolculuğa başlayalım. Güneş sistemimizin kalbinde, tüm gezegenleri yörüngelerinde tutan devasa kütle çekim gücüyle Güneş yer alır. Her gezegenin kendi kütle çekim alanı var ve bu alanlar, komşu gezegenler üzerinde sürekli bir etki yaratıyor. Gezegenler de birbirlerinin kütle çekim etkisine göre yörüngelerini sürekli olarak ayarlarlar. Bu etkileşim olmasaydı, sistemimiz bugünkü kararlı yapısına asla sahip olamazdı. Bu hassas denge, milyarlarca yıldır devam ediyor ve evrenin ne kadar incelikli bir mühendislikle dolu olduğunu bize gösteriyor. Bu kozmik dansın en etkileyici örneklerinden biri yörüngesel rezonanstır. Bu kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit bir mantığı var. İki gezegenin yörünge periyotları arasında basit bir tam sayı oranı olduğunda rezonans meydana gelir. Örneğin, bir gezegen Güneş etrafında 2 tur atarken, diğeri tam olarak bir tur atabilir. Bu durum, gezegenlerin düzenli aralıklarla birbirlerine yaklaşarak kütle çekimsel olarak etkileşmelerine neden olur. Bu düzenli itme ve çekme kuvvetleri, yörüngelerin zamanla daha kararlı hale gelmesini sağlar. Sanki görünmez bir el, onları doğru yolda tutmak için periyodik olarak hafifçe itiyormuş gibi. Bu rezonanslar, Güneş sisteminin uzun vadeli istikrarı için hayati bir rol oynar. En bilinen rezonans örneklerinden biri, Jüpiter'in uyduları arasında görülür. Ganymede Güneş etrafında bir tur attığında, Europa 2, Io ise 4 tur atmış olur. Bu sürekli ve ritmik etkileşim, uyduların yörüngelerini stabilize eder ve aynı zamanda iç yapılarında gelgit etkileri yaratarak jeolojik aktiviteleri tetikler. Örneğin, In'un volkanik aktivitesinin temelinde bu rezonansın yarattığı gelgit ısınması yatar. Gezegenler arasında ise Plüton ve Neptün arasında 2-3'lük bir rezonans bulunur. Yani Plüton, Güneş etrafında 2 tur atarken, Neptün tam olarak 3 tur atar. Bu rezonans sayesinde Plüton, Neptün'ün yörüngesini kesmesine rağmen asla onunla çarpışmaz. Bu, evrenin kaos içinde bile nasıl bir düzen yaratabildiğinin en güzel kanıtlarından biridir. Şimdi Güneş sisteminin devlerine, yani Jüpiter ve Satürn'e bakalım. Bu iki gaz devi, sistemimizin büyük kardeşleri gibidir ve onların kütle çekimsel etkileri, diğer tüm gezegenler üzerinde belirleyicidir. Jüpiter, muazzam kütlesiyle adeta bir kozmik bekçi görevi görür. Güneş sisteminin dış bölgelerinden gelen birçok kuyruklu yıldız ve asteroidi ya yörüngesine hapseder ya da sistemin dışına fırlatır. Bu sayede Dünya gibi iç gezegenleri potansiyel çarpışmalardan korur. Jüpiter olmasaydı, gezegenimiz çok daha sık ve yıkıcı göktaşı bombardımanlarına maruz kalabilirdi. Bu durum, Jüpiter'in varlığının dünyadaki yaşamın evrimi için ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. O, bizim görünmez koruyucu kalkanımız. Satürn de Jüpiter ile birlikte sistemin mimarisinde önemli bir rol oynar. Bu iki devin birbirleriyle olan kütle çekimsel dansı, büyük eşitsizlik olarak bilinen bir olguya yol açar. Yaklaşık her 900 yılda bir yörüngelerinde birbirlerine yaklaşırlar ve bu yakınlaşma, her iki gezegenin yörüngelerinde küçük ama önemli salınımlara neden olur. Bu salınımlar, dalgalar halinde tüm Güneş sistemine yayılır ve diğer gezegenlerin yörüngelerini de etkiler. Hatta bazı teorilere göre, bu büyük ölçekli etkileşimler, Dünya'nın iklim döngülerinde bile rol oynamış olabilir. Yani Jüpiter ve Satürn'ün milyarlarca kilometre ötedeki dansı, gezegenimizdeki yaşam koşullarını şekillendiren unsurlardan biri olabilir. Bu, gezegenlerin birbirine ne kadar derinden bağlı olduğunun çarpıcı bir örneğidir. Peki ya iç gezegenler? Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Onlar da bu kozmik uyumun bir parçası. Dünya ve Mars arasındaki etkileşim, özellikle ilgi çekicidir. Bu iki komşu gezegenin yörüngeleri, zaman içinde birbirlerini etkileyerek uzun vadeli iklim değişikliklerine neden olabilir. Örneğin, Mars'ın yörüngesindeki küçük bir değişiklik, Dünya'nın eksen eğikliğinde minik oynamalara yol açabilir. Bu da binlerce yıllık periyotlarla buzul çağlarının başlamasına veya sona ermesine katkıda bulunabilir. Venüs'ün ise Dünya ile neredeyse eş zamanlı bir yörüngesi vardır ve bu iki gezegenin arasındaki kütle çekimsel rezonanslar, her iki gezegenin de yörüngelerinin kararlılığını artırır. Kısacası, her bir gezegen, komşusunun yörüngesini ve hatta kaderini şekillendiren görünmez iplerle bağlıdır.
Bu gezegensel uyumun bir diğer ilginç yönü de gezegen göçü teorisidir. Güneş sisteminin ilk zamanlarında gezegenlerin bugünkü yörüngelerinde oluşmadığı düşünülüyor. Nice modeli olarak bilinen popüler bir teoriye göre, dev gezegenler Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, Güneş'e çok daha yakın ve birbirine daha kompakt bir yörüngede oluştu. Ancak zamanla aralarındaki kütle çekimsel etkileşimler, onların yörüngelerini değiştirmelerine ve bugünkü konumlarına göç etmelerine neden oldu. Bu göç sırasında, küçük buzlu ve kayalık cisimlerden oluşan devasa bir diski dağıttılar. Bu cisimlerin bir kısmı iç güneş sistemine savruldu ve geç dönem ağır bombardıman olarak bilinen bir döneme yol açtı. Bu bombardıman, Ay yüzeyindeki kraterlerin çoğunun ve belki de Dünya'ya suyun taşınmasının nedenidir. Yani sistemin bugünkü düzeni, geçmişteki kaotik bir dansın sonucudur. Bu büyük göç, sadece dev gezegenleri değil, tüm sistemi yeniden şekillendirdi. Örneğin, Neptün'ün dışa doğru hareketi, Kuiper kuşağını, yani Plüton gibi cüce gezegenlerin bulunduğu bölgeyi oluşturdu. Jüpiter'in içe ve sonra tekrar dışa doğru hareketi ise Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağının oluşumunu etkiledi. Jüpiter'in güçlü kütle çekimi, bu bölgede bir gezegenin oluşmasını engelledi ve asteroidleri bugünkü yörüngelerinde tuttu. Kısacası, Güneş sisteminin mimarisi, gezegenlerin birbirleriyle olan milyarlarca yıllık etkileşiminin bir ürünüdür. Her bir yörünge, her bir kuşak, geçmişteki bu büyük kozmik yeniden düzenlemenin bir izini taşır. Peki bu uyum sonsuza kadar sürecek mi? Gökbilimciler, Güneş sisteminin geleceği hakkında çeşitli simülasyonlar yapıyorlar. Milyarlarca yıl ölçeğinde, gezegenlerin yörüngeleri küçük de olsa kaotik bir doğa sergiliyor. Bu, yörüngelerin çok uzun vadede tahmin edilemez olabileceği anlamına geliyor. Örneğin, bazı çok düşük olasılıklı senaryolarda, Merkür'ün yörüngesinin kararsız hale gelip Venüs'le çarpışması veya Güneş'e düşmesi gibi olaylar öngörülüyor. Ancak endişelenmeyin, bu tür olayların gerçekleşme olasılığı son derece düşüktür ve eğer gerçekleşirse bile bu, milyarlarca yıl sonra olacaktır. Şimdilik, Güneş sistemimiz son derece kararlı ve düzenli bir yer. Bu kozmik saat, tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Sonuç olarak, Güneş sistemimizdeki gezegenler, yalnız başına hareket eden gök cisimleri değildir. Onlar, kütle çekimi, rezonans ve milyarlarca yıllık etkileşimlerle birbirine bağlı dev bir ailenin üyeleridir. Jüpiter'in koruyucu kalkanından, Neptün ve Plüton'un senkronize dansına, Dünya ve Mars'ın iklimsel ortaklığına kadar her şey, bu büyük kozmik uyumun bir parçası. Gökyüzüne bir sonraki bakışınızda, sadece parlayan noktaları değil, aynı zamanda birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan, evrenin en büyük orkestrasının sessiz ama görkemli performansını izlediğinizi hatırlayın. Bu inanılmaz kozmik senfoniyi bizimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkür ederiz. Evrenin sırlarını çözmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.